Herkese yeniden merhabalar. Bugün ne güzel bir tarifle geldim. Rulo pasta şeklinde güzel bir salata tarifi vereceğim. İste meze niyetine, iste salata niyetine masalarınıza şıklık katacak güzel bir tarif. Ve önce mayonezini yapmakla başlıyorum. Sadece 1 dakikada mayonez yapacağım. Bir yumurtamı kabıma aldım. Üzerine tuzu ekledim. Limonumu ve sıvı yağımı da ekliyorum. Bir damla kadar hemen sirke döktüm. Sirkeden sonra blender yardımıyla geçiriyorum. İlk 10 saniyede blenderınızı kaldırmayın. 10. saniyeden sonra blenderı oynatabilirsiniz. Gerçekten sadece 1 dakika sürüyor. Bunu yapın, evde deneyin. Bununla alakalı kısa bir videom da vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Videolar kısmına bakarsanız veya short kısmına bakarsanız orada mayonez nasıl yapılır tarifini verdim. Burada da ayrıntılı göstermek istedim. Mayonez yapmak çok kolay ve çok pratik gerçekten. Evde yaptığımızda daha da sağlıklı oluyor. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi hemen 1 dakikada mayonezim hazır oldu. Şimdi mayonezimi sıkma torbasına koyacağım. Bunu en az 15 gün boyunca evde bekletebilirsiniz. Ev yapımı mayonezi hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İçinde sirkesi de var. Limonu ve tuzu da olduğu için bozulma yapmıyor. Buzdolabında en az 15-20 güne kadar kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Ben sık sık yaparım. Bittikçe evde mayonezimi yaparım. Şimdi sıkma torbasına aldım ve diğer malzemelerini gösteriyorum. Mayonezi dolaba koydum. Haşlanmış patatesim, havucum, yumurtam ve kırmızı pancarım var. Onları hepsini rendeledim. Kaşar peyniri ve turşu da koydum yanına. Ve ben içine balık koyacağım. Balık konservesi arkadaşlar. Ben kendim yapmıştım. Videolar kısmından bakabilirsiniz nasıl yapıldığına. Palamut konservesi nasıl yapılır bakabilirsiniz. Veya oynatma listesinden kış hazırlıkları, konserveler veya saklama yöntemlerinden bakabilirsiniz. Balık yerine tavuk da kullanabilirsiniz. Ben konservemi açtım. İyice didikliyorum. İçindeki kılçıkları çıkardım. Çok ufak ufak yapmıyorum. Bu palamutun tadı şahane oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya da linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ve artık salatamızı yapıyoruz. İlk önce alta patatesimizi koyuyorum. Patatesi mutlaka bir poşet veya bir streç serin ki sarması kolay olsun. Patatesi iyice düzelttikten sonra üzerine mayonezi sıktım. Mayonezi de düzelttikten sonra üzerine havucu koydum. Bunları hepsini haşlamışım arkadaşlar. Haşlayıp da ondan sonra rendeledim. Video çok uzun olmaması için oraları göstermedim. Miktar da çok vermek istemiyorum. Çünkü damak tadınıza göre istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabiliyorsunuz. Hangi meyveyi, hangi sebzeyi daha çok seviyorsanız onu daha çok kullanın. Ben malzemeler listesine yazacağım. Siz oradan bakabilirsiniz ama miktarı kendiniz ayarlayın. Yumurtayı da 3 adet kullandım. Siz ne kadar severseniz o kadar kullanabilirsiniz. Ya da hiç sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. 3 adet yumurtamı da haşlanmıştım. Onu da rendeleyip üzerine ekledim. Yumurtanın üzerine mutlaka tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum ki yumurtanın o kokusunu bastırması için. İsterseniz burada birazcık zeytinyağı da dökebilirsiniz. Pul biberi de döktüm. Şimdi balığımı üzerine döküyorum. Balık zaten tuzluydu. Balığın tadı zaten çok güzeldi. Kendi yağı ve aromasını da içine koyacak. Ve küçük küçük doğradım salatalık turşularımı da içine koyuyorum. Birazını kalanını da dış tarafını süsleyeceğim. Ve yine kendim yaptığım mor lahana salatası arkadaşlar. Bu 2 ay önce yapmıştım. Bu şekilde yapıyorum. Dolapta bekletiyorum. İstediğim zaman kullanıyorum. Tadı da şahane. Çok da güzel oluyor. Ve biraz 2 yemek kaşığı da pancarı ekliyorum. Videolar kısmına bakarsanız mor lahana salatası konservesini de görebilirsiniz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pancardan da koyduktan sonra tekrar mayonezi üzerinde gezdiriyorum. Eğer isterseniz mayonezi çok seviyorsanız her katına ayrı ayrı mayonez sürebilirsiniz.
Ben çok gerek duymadığım için sadece 2 katına mayonez sürdüm ve en üst kısmına da mayonez süreceğim. Dilediğiniz malzemeyi bu salatada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ister meze olarak ister salata niyetine kullanabilirsiniz. Yılbaşı sofralarına, misafir sofralarına çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Mayonezi de sürdükten sonra poşet yardımıyla rulo şeklini veriyorum. Bu kısmı biraz zor oluyor. Yavaş yavaş yapın. Poşet yardımıyla poşeti kendinize doğru çekerek yaparsanız, çevirirseniz kolay olur. Sonra böyle ellerinizde şekil veriyoruz. Çok fazla ezmemeye dikkat edin. Çünkü hepsi çok yumuşak olduğu için patlayabiliyor. Dış tarafa akabiliyor. O yüzden buralarını çok dikkatli yapın. Yavaş yavaş yapın. Çok bastırmadan yapın. Şöyle uç kısımlarını da poşetle bastırıyoruz. Kapanmasına gerek yok uç kısımlarını. Zaten onları dilimliyoruz. İyice düzeltiyorum. Güzel bir rulo şeklini veriyorum. Poşetle yaptığımız için pürüzsüz oluyor. Güzel oluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle güzel bir şekil verdikten sonra dolaba kaldıracağım. 1 saat dolapta bekleteceğim. İsterseniz buzlukta da 1 saat bekletebilirsiniz ama 1 saat sonrasında buz tutar. Dikkat edin. Buzdolabının alt kısmında 1 saat bekletiyorum. Sonra getiriyorum. 1 saat sonunda aldım. Hangi servis tabağında servis edecekseniz onun içinde süsleyin. Çünkü süsledikten sonra alması zor oluyor. Tekrar üzerine mayonezi gezdirdim ve mayonezi düzeltiyorum. Çok hafif hafif bastırıyorum ki ezilme veya spatula izi çıkmaması için, yumuşak olduğu için eziliyor. Şöyle 2 tane rulo, pardon 2 parmak genişliğinde yağlı kağıt kestim. 2 tane şerit kestim ve hiç bastırmadan sadece böyle ucuna dokunarak koydum ki çok fazla izi çıkmaması için, ezilmemesi için. Ve bunu yapmamın sebebi şekli güzel olsun diye, şekil verebilmek için. Bunun hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Böyle düzgün çıkarabiliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını narla süsledim. Böyle çizikler attım. En uç kısımlarını pancar rendesiyle süslüyorum. Çok bastırmadan yine hafif hafif bol bol koyuyorum. Her iki ucuna pancardan koyacağım. Şeritleri koyduğum yere de turşu koyacağım. Orta kısmına da kaşar peyniri koyacağım. Dediğim gibi siz nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Benim elimde olan malzemelerle böyle süsledim. Çok bastırınca eziliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz patates ne kadar da haşlansa yumuşak oluyor. Diğer malzemelerimiz de hepsi yumuşak olduğu için çok ezmeden yavaş yavaş bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi yağlı kağıdı çıkarıyorum. Bu kısma da küçük küçük doğradığım turşularımı koyuyorum. Turşu çok yakışıyor. Kırmızı mor lahanası salatası turşusu da o da çok yakışıyor. İçinde balık olduğu için turşular çok güzel yakışıyor. Ve bu şekilde ben sunum yaptım. Şimdi bozmak istemedim. Dolaba koyacağım. 1 saat sonra masama yemeğimin önünde servis yapacağım. Siz dilediğiniz gibi sunum ve servis yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel, muhteşem oldu. Deneyen herkeslere afiyetler olsun.